Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve keyfi yerindedir. Bu hafta hayatımıza yenilikler katmaya başlayacağız. Yeni bir düzene hazır olun. Fadime Birel ben. Astroloji Günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 8-14 Mart arasındaki gökyüzü hareketlerinin burçlar etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu haftanın en önemli gökyüzü hareketi 13 Mart'ta Balık burcunda gerçekleşecek yeni ay olacak. Bu yeni ayla birlikte özellikle sanatla, sağlıkla, psikolojiyle, sanatçılarla ilgili konularda yeni gelişmelerin haberlerini daha fazla almaya başlayacağız. Sanat ve teknolojinin birleştiği yeni projeleri görmeye başlayacağız. Sanat ve hayvanları ilgilendiren konularda yenilikleri görmeye başlayacağız. Sanatçılarla ilgili konularda da yeni gelişmelerin haberlerini alacağız. Satürn, Merkür ve Jüpiter hala Kova burcunda ilerliyor. Dünya genelinde ayaklanmalar konuları hala gündemde. Grevler, hak ve adalet konuları, ayaklanmalar, gençlerle ilgili konular daha fazla gündemde olmaya devam edecek. Mars İkizler burcunda ilerliyor. İletişim, lojistik, pazarlama, eğitim, medya konuları daha fazla gündeme gelecek. Bu alanlarda yeni teknolojik buluşların gerçekleşeceğini de göreceğiz. Solunum yolları, ayaklar, eller, beş duyu, sinir sistemini ilgilendiren sağlık konuları da gündemimizde olacak. Bunlarla ilgili yenilikler de karşımıza çıkacak. Bu hafta ülke dünya geneline bakacak olursak Amerika'da bu hafta ikili görüşmeler çok fazla yapılacak. Aralık ayından beri yeni sistemler çok fazla konuşulmaya başlanmıştı. Şimdi bu yeni sistemlerle ilgili başlangıçlar yapılacak. Ülke içinde büyük bir yenilenme yaşanacak. Yurt dışındaki ülkelerle görüşmeler çok fazla yapılacak. Özellikle finansla ilgili yurt dışındaki ülkelerle görüşmeler yapılacak. Borç alacak konularında yapılandırmalar söz konusu olacak. Amerika bu sene sonuna kadar finans konularında beklenenden daha şanslı olacak. Ama ülke içinde yenilenmeler Mayıs sonuna kadar ve 2022 ortasına kadar hep olacak. Hollanda'da önümüzdeki 2 ay sağlık konuları biraz daha devam edecek. Ancak yeni ve güzel gelişmeler olacak sağlıkla ilgili. Geçen haftayla birlikte uzun yolculuklar, yurt dışı ile ilgili bazı konular artık geride kaldı Hollanda'da. Bu hafta sonundan itibaren yurt dışına giriş çıkışlar açılacak. Bu haftadan sonra Kuzey Kıbrıs'la ilgili konular daha fazla gündeme gelmeye başlayacak. Son aylarda ikili görüşmelerde yaşanan durumlar önümüzdeki 2 sene devam edecek. Mart ve Nisan ayları Kuzey Kıbrıs için zor bir süreci de işaret ediyor. Son aylarda başlayan değişimler bu 2 ayda tamamlanacak. Bu hafta yurt dışı ile ilgili ticari konularda yeni anlaşmalar yapılacak. Uzun yolculuklarla ilgili görüşmeler yapılacak. Bu hafta sonundan itibaren uçuşlar da başlayabilir Kuzey Kıbrıs'ta. Azerbaycan daha fazla gündeme gelmeye başlayacak. Daha fazla konuşulmaya başlayacak. Güçlü bir durumda olacak. Ermenistan konusu tekrar gündeme gelecek. Ermenistan'da iç siyasette ve ülke içinde büyük değişimler olacak. Ermenistan Mayıs sonuna kadar sürekli yeniliklerle karşılaşacak. Rusya'da sağlık konularında güzel gelişmeler olacak. Rusya bu hafta sonundan itibaren yurt dışına kapılarını açacak. Önümüzdeki 2 ay uzun yolculuklar hep konuşulacak. Çok fazla giriş çıkışlar da söz konusu olacak. Ülkemiz için yurt dışı ile ilgili konularda görüşmeler çok fazla yapılacak. Bu hafta sonundan itibaren uzun yolculuklar daha fazla yapılmaya başlanacak. Çocuklar, gençler ve eğitimle ilgili konular gündemde olacak. Yurt dışındaki gençlerle ilgili konular da gündemde olacak. Önümüzdeki 2 ay ülkemiz için değerli insanlarla ilgili kayıp haberlerini alabiliriz. Bu da ülke içinde değişimlere de neden olabilir. Siz de hangi ülkeden videolarımı izliyorsanız ve hangi ülkeyle ilgili bilgileri almak istediğinizi yorumlarda yazarsanız sonraki videolarda bunlara da yer verebilirim. Şimdi 8-14 Mart arasındaki gökyüzü hareketlerinin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 8-14 Mart arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.
Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla vakit geçireceksiniz. Bu alanlarda daha ön planda olacaksınız. Bu alanlarda daha yoğun olacaksınız. Yeni arkadaşlarla tanışacaksınız. Topluluk önünde daha fazla olacaksınız. Liderlik yapacaksınız. Bundan fayda da sağlayacaksınız. Farklı bir sosyal ortamda bulunacaksınız. Yeni ve farklı kişilerle tanışacaksınız. Kültür olarak farklı, yaşam tarzı olarak farklı, yaş olarak farklı kişilerle tanışacaksınız. 13 Mart'ta gerçekleşecek yeni ayla birlikte de e-ticaret gibi teknolojik sistem ve ortamlarla ilgili yeni çalışmaları başlatabilirsiniz. Bu sizin için yeni bir alan olabilir, yeni bir iş başlangıcı olabilir, işinizde yeni bir sistemin başlangıcı olabilir. Bu uzun vadeli bir proje olacak ve kazançlı olacaksınız. İşi olmayanlar iletişimle ilgili, basın yayınla ilgili, lojistikle ilgili, pazarlama ile ilgili, medya ile ilgili konularda işler karşınıza çıkabilir. Bu işleri değerlendirmelisiniz. Bu alanlarda işi olanlar bu hafta çok yoğun bir tempoda çalışacaksınız. Şimdiden kendinizi buna hazırlamalısınız. Bu yoğunluk sizi bunaltabilir. Sabırlı olursanız kazançlarınız fazla olacak ama sabredemezseniz iş değişikliği söz konusu olacak. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilerinizde biraz gergin durumlar söz konusu olabilir. Daha sakin olmaya dikkat etmelisiniz. Onlarla olan ilişkilerinizde daha anlayışlı olmalısınız. Sanatla ilgilenenler, mistik konularla ilgilenenler, psikik konularla, psikolojiyle ilgilenenler bu hafta bu konularda görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu işle ilgili olabilir, kendinizi geliştireceğiniz bir konuyla ilgili olabilir. Bu görüşmeler sonunda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bu hafta duygusal olarak çok yoğun olacaksınız. Hisleriniz çok kuvvetli olacak. İstekleriniz ve dileklerinize iyi odaklanın. Hafta sonunda gerçekleşecek yeni ay dilekleriniz ve isteklerinizi daha fazla gündeme almanız için çok güzel bir zaman olacak. Özellikle hafta sonu yapacağınız ritüeller ve duaların hızla gerçekleşeceğini de göreceksiniz. Yeni ayla birlikte duygusal hayatınızda, iç dünyanızda yenilenmeler başlayacak. Kendinize çok fazla yenilikler katmaya başlayacaksınız. Bu yenilikler Mart ayı sonunda ve Nisan ayında sizin güçlü olmanızı sağlayacak. Geçen sene ortalarından beri yeni tarz kitaplar, yeni iletişim kaynakları, basın yayınla ilgili yeni platformlar, pazarlama ve medya ile ilgili alanlarınızda veya işlerinizde kendinize yenilikler katmanız gerektiğini anladınız. Bu yüzden sürekli yeni arayışlar içine girdiniz. Bu yeni arayışlar size yeni kapılar açmaya başladı. Bunu fark ettiyseniz bu haftadan sonra hem kendinize hem çevrenize daha faydalı olacaksınız. Videolarıma yaptığınız güzel yorumlarınız için, videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Danışmanlıkla ilgili bilgi almak için de astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. 8-14 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında işi olanlar yoğun bir tempo içinde olacaksınız. İşle ilgili beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Son aylarda sürüncemede kalan konularda yeni gelişmeler de karşınıza çıkabilir. İş görüşmeleri için hafta başına randevu verebilirsiniz. İşle ilgili enerjiniz yüksek olacak. Yeni işlere daha fazla odaklanabileceksiniz. Hafta ortasında sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla plan yapabilir. Haftanın gerginliğini üzerinizden atabilirsiniz. Yeni sosyal alanlarda bulunmaya başlayacaksınız. Yeni arkadaşlar edinmeye başlayacaksınız. Hafta ortasında e-ticaret gibi alanlarda, sosyal mecralarda, sosyal alanlarda teknoloji ve elektronik ortamları kullanacağınız işlerde başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu konular önümüzdeki 2 sene sizi meşgul edecek. Hafta sonunda enerjiniz biraz düşük olabilir, içiniz daralabilir. Mistik konularla ilgilenerek enerjinizi yenileyebilirsiniz. Hafta sonunda sanatla ilgilenebilir, enerjinizi yükseltecek faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Sanatla ilgilenenler, psikolojiyle ilgilenenler hafta sonunda yeni bir başlangıç yapacaksınız. Bu başlangıç size yeni ve büyük bir kapı açacak gibi görünüyor. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, boğa burcu olanlar 8-14 Mart arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Bu hafta yeni parasal kaynaklar yaratmak ve bunları hızla gündemimize almak zorunda kalacaksınız. Geçen hafta başlayan parasal konular bu hafta da hızla devam edecek. Parasal konularla ilgili teknolojik ortamları, teknolojik sistemleri de hayatınıza daha fazla yer vermeye başlayacaksınız. Bu sistemlerden daha fazla para kazanmaya da başlayacaksınız. Bu dönemde sosyal mecralar, sosyal alanlar, teknolojik alet ve sistemleri kullanarak yapacağınız her iş size parasal kazançlar sağlayacak. Bu alanlardaki işlerinizde şanslı bir dönemde olacaksınız. Özellikle bu şansı kullanmalısınız. Sosyal mecralardan, dijital platformlardan, sosyal alanlardan sürekli yeni şeyler öğreneceksiniz. Sanatı, duyguları, hisleri bu platformlarda daha fazla kullanmaya başlayacaksınız. Sosyal mecraları, sosyal alanları, dijital platformları işinize katarsanız bu hafta daha fazla parasal kazanç sağlayacaksınız. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında çok fazla vakit geçireceksiniz. Bu alanlarda çok fazla görüşmeler yapacaksınız. Yeni kişilerle de tanışacaksınız. Bu hafta işinizden kaynaklı parasal olumlu gelişmeler daha fazla olacak. İşlerinizden beklediğiniz paralar varsa elinize geçecek. İşle ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Yeni iş alanları söz konusu olacak. İşle ilgili başlangıçlar yapacaksınız. Yeni aşk arayanlar sosyal mecralarda, arkadaş ortamlarında yeni biriyle tanışabilirsiniz. Arkadaşlarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Romantik bir başlangıç yapabilirsiniz. Evli ve ilişkisi olanlar partnerinizle birlikte farklı ortamlarda bulunabilirsiniz. Kalabalık ortamlarda vakit geçirebilirsiniz. Partnerinizle birlikte sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Bununla ilgili planlar yapabilirsiniz. Önümüzdeki 2 sene iş konusunda büyük değişiklikler yapacaksınız. Ya yeni işe başlayacaksınız, ya iş değiştireceksiniz, ya da var olan işinizi geliştireceksiniz. Bu sene sonuna kadar iş konusunda şanslı olacaksınız. Çok fazla iş fırsatları karşınıza çıkacak. Eğer işiniz yoksa ve işi arıyorsanız bu şansı değerlendirmelisiniz. Ancak iş seçeyim derken işsiz kalmayın. Buna da dikkat edin. Bu hafta işinizle ilgili sosyal projeleri başlatmak için de çok güzel enerjiler var. Eğer başlangıçlar yaparsanız bu başlangıçlar size parasal kazançlar daha fazla sağlayacak. Bu hafta işle ilgili görüşmelerde çok fazla yapacaksınız. Bu algılarınızı biraz yorabilir. Dikkatinizi toparlamakta sorun yaşayabilirsiniz. Ev almak, gayrimenkul almak, yeni yatırım planları yapmak için de bu hafta çok uygun olacak. Güzel yorumlarınız için, videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Danışmanlıkla ilgili de bilgi almak istiyorsanız astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. 8-14 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında uzun yolculuk planları yapacaksınız. Bu uzun yolculuk planları da bu hafta tamamlayabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler hafta başında eğitimle ilgili yenilikler karşınıza çıkacak. Bunları kabullenmeye başlayacaksınız. Eğitimle ilgili konularda hafta ortasında başarı da kazanacaksınız. Yurt dışından beklediğiniz haberleri de hafta başında alabilirsiniz. Eğitimle ilgili yurt dışı ile bağlantılı konularda beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Bu konularda yenilikleri başlatabilirsiniz. Hafta ortasında işi olanlar işle çok yoğun olacaksınız. İşle ilgili ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. İşle ilgili yeni başlangıçlar da yapacaksınız. İşi olmayanlar iş başvurusu yapmak, işle ilgili görüşmeler yapmak için hafta ortası çok uygun olacak. Bunu değerlendirmelisiniz. Yeni işe de başlayabilirsiniz. Hafta sonunda sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu alanlardan işlerinize destek sağlayacak yenilikler karşınıza çıkabilir. Bunu değerlendirmelisiniz. Bu konular işinizde daha başarılı olmanızı sağlayacak.
Hafta sonunda yeni arkadaşlar da edinebilirsiniz. Önümüzdeki dönemde bu yeni arkadaşlar sizin hayatınıza yenilikler katacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 8-14 Mart arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Geçen haftayla birlikte yoğun bir tempo içine girdiniz. Bu hafta hayatınızın hemen her alanında değişimleri de işaret ediyor. Özellikle iş ve eğitim konusunda çok yoğun olacaksınız. Bu hafta iş konusunda çok fazla görüşme yapacaksınız. Bu görüşmelerde sizi zorlayan şartlarla mücadele ederseniz büyük işler başarabilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı işi olanlar bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bu işlerden parasal kazançlar da sağlayacaksınız. Uzun yolculuklar çok fazla yapacaksınız. Bu uzun yolculuklar sizin hayatınızda yeni kapıları da açacak. Son 6 aydır evinizle, ailenizle, ebeveynlerinizle, eşinizle ilgili konularda kafanız hep meşgul oldu. Şimdi kafanızı daha iyi toparlayacaksınız. Bunlarla ilgili yeni bir düzeni hayatınızda kuracaksınız. Artık son aylarda ebeveynlerinizle ilgili karşınıza çıkan yenilikleri de kabulleneceksiniz. Eşinizle ilgili karşınıza çıkan yenilikleri kabulleneceksiniz. Evinizi taşımanız gerekiyorsa da taşıyacaksınız. Bu hafta ev almak, ev satmak, uzun yolculuklar yapmak, uzun yollarla ilgili işler yapmak, aile içinde değişimler yapmak isteyeceksiniz. Eşinizle ilgili konularda kafanız karışacak ama bu dönemde karar vermeniz de zor olacak. Eş, ortaklık ve ilişki konularında önümüzdeki 2 ay kafanız karışacak ama Mayıs sonuna kadar net kararlar alacak ve uygulayacaksınız. Evlilik planı olanlar bu hafta bu organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Sorun olmadan yeni hayatınıza başlayabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler bu hafta yeni araştırmalar, yeni konular gündemimize gelebilir. Bu yeni çalışmalar önümüzdeki senelerde sürekli gündemimizde olacak. Eğitimle ilgili konularda bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluğa sabrederseniz size başarı getirebilir. Yurt dışından, uzak yerlerden parasal beklentileriniz varsa bunlarla ilgili elinize bu paralar geçecek. Bu hafta işle ilgili parasal konularda da şans sizden yana olacak. Eğitim hayatında olanlar, eğitimle ilgili işi olanlar bu hafta kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Yeni eğitim konuları gündeme gelecek. Eğitimle ilgili konularda yeni başlangıçlar da yapacaksınız. Bu yenilik önümüzdeki 6 ay gündemimizde olacak. Bu yeni eğitim konuları sizin hayatınızda yeni kapılar açacak. Daha da güçleneceksiniz. Bu hafta eğitimle ilgili konularda çok şanslı olacaksınız. Eğitimle ilgili işleriniz varsa bunlardan para daha fazla kazanacaksınız. Yurt dışında yaşamak, başka şehre taşınmak, farklı ülkelere gitmek için bu ay sonuna kadar güzel fırsatlar karşınıza çıkacak. Bunları değerlendirmelisiniz. Farklı ülkelerde, farklı şehirlerde eğitim almak veya eğitimle ilgili işler yapmak için de yeni başlangıçları bu hafta yapabilirsiniz. İş yerinizi taşımak, iş yerinizi değiştirmek, işinizle ilgili yenilikler de bu hafta çok kolay hayatınıza katabilirsiniz. 13 Mart'ta gerçekleşecek yeni ayla birlikte işle ilgili yenilikleri hayatınızda daha kolay katmaya başlayacaksınız. Projeleriniz de varsa bunları hızla gerçekleştirmeye başlayacaksınız. Mars ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar iş konusunda 2 ay çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluğa sabrederseniz çok başarılı olacaksınız. Sabredemezseniz işinizle ilgili değişimler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Videolarıma yaptığınız güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Danışmanlıkla ilgili bilgi almak için de astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. 8-14 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında finansal konularla ilgileneceksiniz. Uzun zamandır sürüncemede kalan borç alacak konularıyla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bunlara çözüm üretmek zorunda kalacaksınız. Yeni yatırım konularıyla ilgili yeni banka kredisi de gündeme gelebilir.
Mirasla ilgili haber bekleyenler hafta başında bununla ilgili yeni haberleri de alabilirsiniz. Hafta ortasında uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Yurt dışından beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı konularda görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu konularda başlangıçlar yapacaksınız. Hafta ortasında eğitimle ilgili konularda da gündeminizde olacak. Sınavlarınız varsa başarılı olacaksınız. Önümüzdeki 2 sene eğitim konusundaki sınanmalarınız daha fazla olacak. Eğitim konularında yeni başlangıçlar yapacaksınız. Haftanın son günlerinde işle ilgili yeni konularda görüşmeler yapacaksınız. İşle ilgili büyük bir yeniliğe başlayabilirsiniz. İş konusunda imzalar atabilirsiniz. Bu iş konusu önümüzdeki 6 ay hep gündeminizde olacak. Hafta sonunda işle ilgili büyük bir başarı da kazanabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. İşle ilgili değişiklikler de yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 8-14 Mart arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Bu hafta yurt dışından veya uzak yerlerden beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte de çok mutlu olacaksınız. Duygusal olarak yoğun olacaksınız. Duygusal hayatınızla ilgili uzun yolculuklar, yurt dışı ile bağlantılı konular veya uzak yerlerle ilgili konularda bu hafta gündeminizde. Sizden uzakta olan partnerinizle ilgili güzel gelişmelerin haberini de alabilirsiniz. Bu konuda yeni gelişmelerin haberini de alabilirsiniz. Partnerinizle birlikte romantik uzun yolculuklar yapmak için de bu hafta çok uygun olacak. Yeni aşk arayanlar uzun yolculuklarda, yurt dışı ile bağlantılı konularda, eğitimle ilgili alanlarda yeni aşkı bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Eğitim hayatında olanlar bu hafta çok yoğun olacaksınız. Eğitimle ilgili konularda başarılı olacaksınız. Başarılarınızda daha fazla göz önünde olacaksınız. Bu hafta uzun yolculuklar daha fazla yapacaksınız. İşle ilgili yapacağınız yolculuklardan para kazanacaksınız. Yapacağınız yolculuklar size ruhsal olarak da çok iyi gelecek. Bu hafta hayatınızla ilgili biraz düşünceler içinde olacaksınız. Hayatınızla ilgili neleri değiştirmek istiyorsunuz? Bunları düşünmeye başlayacaksınız. Bunlara dair hayaller kurmaya başlayın. Bu hafta kuracağınız hayaller kısa zamanda gerçekleşecek. Buna göre hayallerinizi kurun. Hedeflerinizi belirleyin. Dileklerinizi de dileyin. Bu haftanın güzel enerjilerinden faydalanın. Yeni iş arayanlar bu hafta sanatla ilgili, iletişimle ilgili, medyayla, pazarlamayla, eğitimle ilgili, uzun yolculuklarla ilgili, yurt dışı ile bağlantılı konularda işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. İşleri olanlar işlerinize değişiklik ve yenilik katmak için sanatı, iletişimi, medyayı, pazarlamayı, eğitim konularını daha fazla kullanabilirsiniz. Bu alanlar işlerinizde daha başarılı olmanızı sağlayacak. Son aylarda kardeşleriniz, komşularınız ve akrabalarınızla daha fazla ilgilenmek zorunda kaldınız. Onlara destek olmak zorunda kaldınız. Onların hayatındaki değişimleri kabullenmek zorunda kaldınız. Artık bunlar geride bırakacaksınız. Şimdi kendinize odaklanacaksınız. Önümüzdeki 2 ay sürekli kendinizle ilgileneceksiniz. Hem ruhsal olarak hem bedensel olarak kendinizi yenilemeye çalışacaksınız. Hayatınızda neleri değiştirmek istiyorsunuz? Bunlara odaklanacaksınız. Bunlarla ilgili hayal kurmaya başlayacaksınız. Hedefler belirlemeye başlayacaksınız. Mayıs ve Haziran'da bu hedefleri gerçekleştireceksiniz. Bu hafta borç alacak konularında görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu konuları abartmazsanız daha kolay çözümler üretebilirsiniz. Borçları ödemek bu hafta daha kolay olacak. 13 Mart'ta gerçekleşecek yeni ayla birlikte eğitim konularında, yurt dışı ile ilgili konularda, uzak yerlerle ilgili konularda, uzun yolculuklarla ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkmaya başlayacak. Yeni planlar yapmaya başlayacaksınız. Önümüzdeki 6 ay bu planları gerçekleştireceksiniz. Özellikle bu hafta bu konularda hayaller kurarsanız,
Hedefler belirlerseniz, dilekler dilerseniz daha hızlı olacağını göreceksiniz. Hafta sonunda ritüeller yapmak için çok güzel enerjiler var. Bunları değerlendirmelisiniz. Güzel yorumlarınız için, videolarıma yaptığınız güzel yorumlarınız için, videolarımı paylaştığınız için çok teşekkürler. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Danışmanlıkla ilgili de bilgi almak istiyorsanız astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. 8-14 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında ilişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapacaksınız. Yeni yatırım konuları da hafta başında gündeme gelebilir. Hafta başında partnerinizle romantik ve uzun yolculuk da yapabilirsiniz. Evlilik veya ortaklıklarla ilgili hukuksal konularda yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Hafta ortasında ilişkilerle ilgili hukuksal konulardaki yeni gelişmeler de yine karşınıza çıkacak. Hafta ortasında borç alacak konularıyla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Borç alacak, banka işlemleriyle ilgili yeni gelişmeleri de karşınıza çıkacak. Borçlarınızı daha kolay ödemeye başlayacaksınız. Haftanın son günlerinde uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Uzun yollarla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Yeni uzun yol planları yapmaya başlayabilirsiniz. Önümüzdeki 6 ay sürekli yolculuklar yapacaksınız. Eğitimle ilgilenenler hafta sonunda yeni konular gündemimize gelecek. Eğitim konularında 6 ay yenilikler karşınıza çıkacak. Bu yenilikleri zamanla kabulleneceksiniz. Hafta sonunda sınavlarınız varsa da bunlarda başarılı olacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 8-14 Mart arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. İlişkiler konusu hala gündemimizde. Güzel gelişmeler devam etse de sizin içinizde hala karamsar bir hava da var diyebilirim. İlişkilerinizle ilgili bu hafta duygusal zamanlar yaşayacaksınız. Evlilik planı olanlar bu hafta bunları gerçekleştirebilirsiniz. Bu uzun süreli bir ilişki olacak. Duygusal hayatınızla ilgili kararlarda mantıktan çok bu hafta duygusallık önde olacak. Aniden kararlar da alabilirsiniz. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu alanlarda işleriniz varsa çok yoğun olacaksınız. Kendinizi buna hazırlamalısınız. Bu alanlarda yeni projeler geliştirebilirsiniz. Hatta büyük bir atılım yaparak ön sıralarda da olabilirsiniz. İş arayanlar sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, teknolojik alet ve sistemlerin olduğu alanlarda iletişimi, lojistiği, medyayı veya pazarlamayı daha fazla kullanacağınız işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu hafta borç alacak konularında görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu konularda sizi zorlayacak şartlara daha kolay çözümler üreteceksiniz. Yeni yatırım konuları da bu hafta gündemimize gelebilir. Miras konuları da gündemimizde ise bunlarla ilgili görüşmeleri de bu hafta yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili de yeni gelişmeler karşınıza çıkacak ve kararlar bu hafta sonuçlanacak. Son aylarda işle ilgili yoğun olanlar bu haftayla birlikte bu yoğunluğun meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. İşinizle ilgili parasal konular gündeminizde olacak. Alacak verecek konularını takip edeceksiniz. Son aylarda yaptığınız işlerden beklediğiniz paraları da alacaksınız. 13 Mart'ta gerçekleşecek yeni ayla birlikte yeni yatırım konuları gündeme gelecek. Yeni parasal kaynaklar yaratma konuları gündeme gelecek. Banka kredisi onayı bekliyorsanız bundan olumlu cevap da alabilirsiniz. Yeni borç başlangıcı konusu da gündeme gelecek. İkili ilişkilerle ilgili değişimler önümüzdeki 2 sene hep gündemimizde olacak. Ortaklıklarla ilgili konular 2 sene hep gündemimizde olacak. Bu sene ilişkilerinizde hep şanslı olacaksınız. Bu şansı hem ilişkinizde hem iş ilişkinizde hem özel ilişkinizde kullanacaksınız. Evlilik planı olanlar bu hafta bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu hafta duygusal hayatınız ve ilişkinizle ilgili ani gelişmeler gündeminizde olacak. Aniden evlilik kararı da alıp uygulayabilirsiniz.
İlişkisi olmayanlar aniden başlayacak ilişkilere de hazır olmalısınız. Duygusal bir ortamda yeni biriyle de tanışabilirsiniz. Aniden başlayacak bir ilişkiye de hazır olmalısınız. Eş, ortaklık ve ilişkilerde bu hafta görüşmeler çok fazla yapacaksınız. İlişkinizle ilgili ciddi kararlar da alabilirsiniz. Videolarıma yaptığınız güzel yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Danışmanlıkla ilgili bilgi almak istiyorsanız da astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. 8-14 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında eşinizle ilgili sağlık konuları gündeme gelebilir. Bununla ilgili yeni haberleri alabilirsiniz. Sağlık sektöründe, kamu sektöründe ve hizmet sektöründe çalışanlar hafta başında işlerinizde yoğun olacaksınız. Bu işlerle ilgili başvurulardan haber bekleyenler bu haberleri hafta başında alabilir, yeni işe başlayabilirsiniz. Hafta ortasında ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu parasal konularla ilgili olabilir, sosyal mecralarla ilgili olabilir, topluluklarla ilgili olabilir, hayvanlarla ilgili olabilir. Bu görüşmeler yeni başlangıçlara neden olacak. Hafta ortasında evlilik organizasyonlarınızda gerçekleştirebilirsiniz. Bu ilişki uzun vadeli bir ilişki olacak. Haftanın son günlerinde gereksiz harcamalar çok fazla yapabilirsiniz. Bu da finansal olarak sizi biraz zorlayabilir. Hafta sonunda borçlarınızda yeni çözümler üreteceksiniz. Yeni banka kredisi konusu da gündeme gelebilir. Yeni yatırım konuları da gündeme gelebilir. Yeni iş sözleşmeleri, anlaşmaları da hafta sonunda yapabilirsiniz. Bu iş uzun vadeli bir işin başlangıcı olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 8-14 Mart arasındaki gökyüzü transitlerin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son aylarda hayatınıza sürekli yenilikler katıldığı, hayatınızda değişiklikler yapmanız için karşınıza fırsatlar çıktı. Bunları değerlendirmek konusunu hep düşündünüz. Siz değişimleri hemen kabul eden biri değilsiniz. Artılarını, eksilerini çok fazla düşünürsünüz. Bu yüzden sizin için son aylardaki yenilikleri kabul etmek de belki zor oldu. Ama artık iş konusundaki değişimleri yapmaya mecbur kalacaksınız. Eğer siz planlarınızı yaptıysanız sizin istediğiniz gibi olacak ama değişime karşı olduysanız karşınıza çıkana mecbur kalacaksınız. Bu hafta iş konularıyla o kadar yoğun olacaksınız ki bu yoğunluk bazen sizi bunaltacak. İşinizle ilgili ani değişimlere de hazır olmalısınız. Sizin kontrolünüz dışında gelişmeler karşınıza çıkabilir. İşinizde terfi konusu olabilir, işten ayrılma konusu olabilir, işinizde yer değiştirme, iş yerinizde değişimler de söz konusu olabilir. İş konusunda biraz kararsız da kalabilirsiniz. İkili ilişkilerle ilgili bu hafta güzel gelişmeler olacak. İlişkinizi düzene koyacaksınız. İlişkileriniz nedeniyle toplum önünde daha ön planda olacaksınız. Bu ortaklık olabilir, özel ilişkiniz olabilir. İlişkileriniz herkes tarafından konuşulacak. Evliyseniz veya ilişkiniz varsa partnerinizle duygusal zamanlar daha fazla yaşayacaksınız. Bununla ilgili planlar da yapabilirsiniz. İş arayanlar bu hafta kesinlikle işle ilgili başvurularınıza cevap alıp yeni başlangıç yapabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Bu hafta yapacağınız başlangıç uzun vadeli bir işin başlangıcı olacak. Yeni aşk arayanlar kesinlikle bu hafta yeni aşkı bulabilirsiniz. Romantik bir ortamda başlayacak aşk ilişki olarak devam edecek. Siz aslında aşk ilişkisinde mantıklı düşünen birisiniz. Ancak bu hafta duygusallık ağır basacak. Mantık ikinci planda kalacak gibi görünüyor. Ortak işlerinizden bu hafta daha fazla para kazanacaksınız. Bu kısa süreli ortak işler de olabilir. Bir projeyi birlikte yapmak da olabilir. Bu şekilde yapacağınız işlerden kazançlarınız daha fazla olacak. Bu hafta sizin veya çevrenizdekilerin sağlıklarıyla ilgili güzel gelişmelerin haberini alabilirsiniz. Sağlık konusunda görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Sağlık konusunda araştırmalarda daha fazla yapacaksınız.
Mars ve Satürn burcu Başak Burcu olanlar bu hafta iş konusunda iş başlangıçları yapacaksınız. Önümüzdeki 6 ay işlerinize sürekli yenilikler katılacak. Bu yenilikler sizin başarılı olmanızı da sağlayacak. Önümüzdeki 2 ay iletişimle ilgili, lojistikle ilgili, pazarlama ile ilgili, medya ile ilgili konuları işlerinize katarsanız işlerinizde daha fazla başarılı olacaksınız. Daha fazla kazanç sağlayacaksınız. 13 Mart'ta gerçekleşecek yeni ay ile birlikte ev almak, ev satmak, ev taşımak konularında karşınıza güzel fırsatlar çıkacak. Bunları değerlendirmelisiniz. Yeni yatırım konuları da karşınıza çıkacak. Yapacağınız yatırımlarda da kazançlı olacaksınız. 13 Mart'ta gerçekleşecek yeni ayla birlikte yeni başlayacak ilişkinizde uzun vadeli bir ilişki olacak. Bu özel ilişkiniz olabilir veya işle ilgili olabilir. Bu hafta yapacağınız evlilik veya ortaklık başlangıcı size şans getirecek. Videolarıma yaptığınız güzel yorumlar için, videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Danışmanlıkla ilgili de bilgi almak istiyorsanız astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. 8-14 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında çocuklarınızı ilgilendiren konularda yeni gelişmelerin haberlerini alabilirsiniz. Çocuklar veya çocuklarınızın hayatında yeni bir dönem başlayacak. Bu da sizin hayatınıza değişim başlatacak. Çocukları ilgilendiren alanlarda işi olanlar hafta başında yoğun olacaksınız. Bu alanda yeni fikirler geliştirebilirsiniz. Bu alanlarda büyük başarılar kazanabilirsiniz. Bu alanlarda yeni başlangıçlar da yapacaksınız. Hafta başında aşk hayatınızla ilgili de çok önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili bazı konular artık daha net olacak. Aşk ilişkinizde ciddi kararlar da alabilirsiniz. Hafta başında yeni aşk başlangıcı da olabilir. Algılarınız açık olsun. Hafta ortasında sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Eller, ayaklar, dokular, solunum yoluyla ilgili sağlık konuları gündemimize gelebilir. Sağlıkla ilgili güzel gelişmelerin haberlerini de alabilirsiniz. Hafta sonunda ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Yeni bir ilişki başlayabilir, yeni bir ortaklık başlayabilir. Bu başlangıç uzun vadeli bir ilişkinin başlangıcı olacak. Evlilik organizasyonlarınızı da hafta sonunda yapabilirsiniz. Evlilik, ortaklık, ev almak, yatırım konularıyla ilgili dilekler dileyebilirsiniz, ritüeller yapabilirsiniz. Gökyüzünde çok güzel enerjiler olacak hafta sonunda. Bu dilekleriniz de kısa zamanda gerçekleşecek. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Terazi burcu olanlar 8-14 Mart haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu hafta uzun yolculuk çok fazla yapacaksınız. Bu eğitimle ilgili konular nedeniyle olabilir. Çocuk konusuyla ilgili olabilir. Aşk hayatınızla ilgili konularla ilgili olabilir. Yolculuk konusunda aniden karar verip aniden de uygulayacaksınız. Bazen kararsız da kalabilirsiniz. Eğitim konusunda bu hafta başarılı olacaksınız. Eğitim alanında çalışanlar bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi biraz bunaltabilir. Bunun bilincinde olursanız daha sabırlı olabilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantısı olanlar, yurt dışı ile işi olanlar bu hafta bu konularda çok yoğun olacaksınız. Bu işlerinizden kazançlar sağlayabilirsiniz. Bu alanlarda sizi bunaltan sorunlara hızlı çözümler de üretebilirsiniz. Aşk ilişkinizle ilgili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu görüşmelerde iletişim araçlarını daha fazla kullanacaksınız. Eğer bir sonuç arıyorsanız aşk konusunda bu görüşmelerden bir sonuç alamayacaksınız. Aşk ilişkinizde daha özgür olmak isteyeceksiniz. Bu özgürlük hissi sizi aşk ilişkinizde biraz zorlayabilir. Bazen partnerinizin sizin üzerinize fazla geldiğini düşünerek kendi içinize çekilmek isteyebilirsiniz. Bu da ilişkinizde bazı soruları karşınıza çıkabilir. Bu soruları cevaplamaktan da kaçınabilirsiniz. Sağlık konusu bu hafta gündemimizde olacak. Ayaklarınızla ilgili, 5 duyu organınızla ilgili sorunlara daha dikkat etmelisiniz. Kontrollerinizi yaptırmanızda fayda var.
Ayaklarınız veya 5 duyu organınızla ilgili estetik ve güzellikle ilgili işlem de yaptırma planınız varsa bu hafta bunları gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıkla ilgili, estetik ve güzellikle ilgili fazla harcamalar da yapabilirsiniz. 13 Mart'ta gerçekleşecek yeni ayla birlikte sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, lojistikle, iletişim, medya, pazarlama alanlarında İşle ilgili görüşmeler yapmaya başlayacaksınız. Bu görüşmelerin sonuçlarını bu hafta alabilirsiniz. Başlangıçta yapabilirsiniz. Bu başlangıç uzun süreli bir işin başlangıcı olacak. Bu hafta çocuklarınızın sağlığıyla ilgili görüşmeler de yapacaksınız. Güzel gelişmelerin haberini de alacaksınız. Son aylarda psikolojinizi etkileyen çok fazla konu vardı. Kendi içinizde bunları düşünüp durdunuz. Bazen bu konuları kendi içinizde çok fazla büyüttünüz. Bu da sizi zihinsel olarak çok yordu. Hayatınızda son aylarda neler değişti? Bu haftadan sonra bunları daha fazla düşünmeye başlayacaksınız. Hayatınıza hangi yenilikler katıldı? Bunları düşünmeye başlayacaksınız. Mart sonunda da artık geçmişi geçmişte bırakıp önünüzdeki hayata daha net bakmaya başlayacaksınız. Videolarıma yaptığınız güzel yorumlar için, videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Danışmanlıkla ilgili bilgi almak için de astroloji.gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. 8-14 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında duygu ve mantık karmaşası yaşayacaksınız. Evliliğinizle ilgili yeni kararlar da alacaksınız. Hafta başında ebeveynlerinizle ilgili yeni konular gündeme gelecek. Ebeveynlerinizle vakit geçireceksiniz. Ebeveynlerinizle ilgili sağlık konuları da hafta başında gündeme gelebilir. Eşinizin sağlığıyla ilgili de yeni konular karşınıza çıkacak. Bunlarla ilgilenmek zorunda da kalacaksınız. Hafta ortasında yeni aşk başlayabilir. Partnerinizle olan ilişkinizde de yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında çocuklar veya çocuklarınızı ilgilendiren konularda yenilikler karşınıza çıkacak. Çocuklarla ilgili sağlık konularıyla ilgilenmek de zorunda kalacaksınız. Hafta sonunda sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Psikolojinize ve sağlığınıza iyi gelecek konulara odaklanmalısınız. Sağlık konularında yeni gelişmeler enerjinizi yenileyebilir. Sağlıkla ilgili güzel haberleri de alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 8-14 Mart arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuzu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Bu hafta aşk konuları daha fazla gündemimizde olacak. Aşkla ilgili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Güneş ve Venüs de aşkta sizi destekliyor. Aşk ilişkinizde ciddi kararlar alabilirsiniz. Bu kararla birlikte evlilik planlarınızı da yapmaya başlayabilirsiniz. Daha önceden planı olanlar bu hafta evlilik organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu yeni başlayan ilişki uzun vadeli bir ilişki olacak. Bu hafta çocuklarınızı ilgilendiren konularda da görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda yeni kararlar alacaksınız. Bu kararları alıp hemen de uygulayacaksınız. Bu hafta borç alacak konuları daha fazla gündeminizde olacak. Bunlarla ilgili çözümler üretmek zorunda kalacaksınız. Bu durumlar sizi biraz bunaltabilir. Borçlarınızı nasıl ödeyebilirsiniz? Bununla ilgili sürekli araştırmalar yapacaksınız. Miras konusu gündemimizde ise bununla ilgili çözümler de karşınıza çıkacak. İşlemlerinizi hızla tamamlayacaksınız. Yeni yatırım konuları, yeni sözleşmeler, anlaşmalar gündemimizde olacak. Bunlarla ilgili araştırmalar da yapacaksınız. İmzaları atmadan önce çok fazla düşüneceksiniz. Kafanız biraz karışabilir. Bu hafta evinizle ilgili konularda görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Evinizdeki elektronik alet ve sistemlerle ilgili yenilikleri de hayatınıza katacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgili konularda da bu hafta görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu görüşmeler sonunda onların hayatındaki ani değişimlere de şahit olabilirsiniz. Yeni iş arayanlar, finans sektöründe, yatırım alanları ile ilgili sektörlerde, hukuk sektöründe,
İletişim, pazarlama, medya, lojistik alanlarında iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. İşi olanlar işlerinize yeni lojistik alanlarını katabilirsiniz. Yeni pazarlama tekniklerini katabilirsiniz. İşlerinize yeni medya desteği sağlayabilirsiniz. Yeni iletişim tekniklerini işlerinize katabilirsiniz. Bunlar işlerinizde başarılı olmanızı sağlayacaktır. 13 Mart'taki yeni ayla birlikte yeni bir aşk başlayabilir. Bu aşk uzun vadeli bir ilişkinin de başlangıcı olacak. 13 Mart'taki yeni ayla birlikte çocuk konularında yenilikler karşınıza çıkmaya başlayacak. Çocuk veya çocuklarınızla ilgili konularda 6 ay yenilikleri kabullenmek zorunda kalacaksınız. Yeni bebek olacağı haberini de alabilirsiniz. 13 Mart'ta yeni ayla birlikte çocukları ilgilendiren alanlarda yeni iş fırsatları da başlayabilirsiniz. Bu da size kazanç sağlayacaktır. Sağlıkla ilgili ameliyat konuları da gündemimizde ise önümüzdeki 2 ay bunları da gerçekleştireceksiniz. Solunum yolları, sinir sistemleri, eller, ayaklar ve kemiklerle ilgili konularda da daha dikkatli olmanızda fayda var. Videolarıma yaptığınız güzel yorumlarınız için, videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Danışmanlıkla ilgili bilgi almak isterseniz de astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. 8-14 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında yeni kardeş, yeni akraba, yeni komşularla ilgili konular gündemimizde olacak. Onlarla ilişkilerinizde yenilikler karşınıza çıkmaya başlayacak. Hafta ortasında evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Evinizde ailenizle vakit geçirmek planlar yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizle vakit geçirmek için de plan yapabilirsiniz. Hafta ortasında ev taşıma, evde tadilatlar yapma, ev değişikliği konularında da köklü değişimler yapabilirsiniz. Bu konularda değişim fikirlerini de geliştirebilirsiniz. Hafta ortasında ebeveynlerinizle ilgili konularda da yenilikler karşınıza çıkacak. Bu yenilikleri de kabullenmeye başlayacaksınız. Hafta ortasında uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Hafta sonunda aşk hayatınızda yeni gelişmeler olacak. Yeni bir aşk başlayabilir. Aşk ilişkinizde yeni kararlar alabilirsiniz. Aşk ilişkinizde ciddi kararlar da alabilirsiniz. Hafta sonunda çocuk veya çocuklarınızla ilgili yeni konularda gündemimizde gelecek. Bu yenilikler sizin de hayatınıza yenilikler katacak. Hafta sonunda aşk konusunda dileklerinizi dileyebilirsiniz, ritüeller yapabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konularda da yine ritüeller yapabilirsiniz, dilekler dileyebilirsiniz. Güzel enerjiler olacak hafta sonunda, bunu değerlendirebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 8-14 Mart arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son aylarda her şey üstünüze gelmeye başladı. Hayatınızda büyük değişimlerin olacağını görmeye başladınız. Nereden başlayacağınızı bilemediniz. Mart ve Nisan aylarında özellikle ilişkiler konusunda kendinizi yenileyeceksiniz. İlişkilerinizde bitişler ve başlangıçlar çok fazla yaşayacaksınız. Bu özel ilişkiniz olabilir, ortaklı ilişkileriniz de olabilir. İlişkilerinizde geçmişi geçmişte bırakacaksınız. Geçmişi sürekli sorgulamaktan zaten yoruldunuz. Bundan da vazgeçeceksiniz, vazgeçmelisiniz. Böylece ilişkilerinizi yenilemek, yeni ilişkilere başlamak daha kolay olacak. Siz sadece geçmişi geçmişte bırakmak istediğinize inanın. Buna kendinizi inandırın. Hayatınızdaki akış daha hızlı olacak. Belki ilişkiniz yeniden canlanacak ama geçmişte yaşadıklarınızı geride bırakırsanız bu olacak. Belki eski ilişkinizde daha kolay kopacaksınız. Siz sadece geçmişi unutmak istediğinize karar verin. Zaten Mart ve Nisan aylarında ilişkiler konusunda kesinlikle yenileneceksiniz. Bu hafta ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu görüşmeler bazen sizi yorabilir, sizi biraz gergin yapabilir. Bu görüşmelerden güzel haberler de alabilirsiniz. İlişkilerinizde yeni başlangıçlar da yapacaksınız.
Evlilik planı olanlar bu hafta bu organizasyonlarınızı yapabilirsiniz ve yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Bu uzun vadeli bir evlilik olacak. Son aylarda ilişkilerinizle ilgili kafanızda bazı sorular oluştuysa bu haftayla birlikte bu sorulara cevap aramaya başlayacaksınız. İlişkinizi bitirme kararı alıp daha uygulayabilirsiniz. 13 Mart'ta gerçekleşecek yeni ay ile birlikte evinizle ilgili büyük bir değişimi başlatacaksınız. Ev almak, ev satmak, ev taşımak daha kolay olacak. Başka ülke, başka şehir, başka yerlerde hayatınıza devam etmek daha kolay olacak. Mayıs sonuna kadar da bu konulardaki değişimleri yapmak daha kolay olacak. 13 Mart'ta gerçekleşecek yeni ay ile birlikte ebeveynlerinizle ilgili yeni konularda karşınıza çıkmaya başlayacak. Bunları kabullenmek zorunda kalacaksınız. Yine 13 Mart'ta gerçekleşecek yeni ay ile birlikte eşinizle ilgili yeni konular karşınıza çıkmaya başlayacak. Bunları da kabullenmek zorunda kalacaksınız. Bu hafta duygusal olarak çok yoğun olacaksınız. Ev, aile, ebeveynler, eş konularında yoğun duygusallık olacak. Bazen duygu patlamaları da yaşayabilirsiniz. Son aylarda işinizle ilgili karşınıza çıkan yenilikleri daha kolay kabulleneceksiniz. Videolarıma yaptığınız güzel yorumlarınız için, videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel enerjiler oluyor. Danışmanlıkla ilgili de bilgi almak isterseniz astrolojigunluğu@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. 8-14 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında parasal olarak yeni konular gündeme gelecek. Uzun zamandır beklediğiniz para elinize geçebilir. Para kazanmayla ilgili de yeni bir girişimde bulunabilirsiniz. Yeni yatırım konularında görüşebilirsiniz. Hafta ortasında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle görüşmek için planlar yapabilirsiniz. Onların hayatında bazı yenilikler olacak. Bunların haberlerini alabilirsiniz. İletişimle, medyayla, lojistikle, eğitimle ilgili konularda hafta ortasında büyük bir başlangıca da imza atabilirsiniz. Bu başlangıç önümüzdeki 2 senenin konularını belirleyecek. Sabırlı olursanız bu alanlarda büyük bir başarı kazanacaksınız. Hafta sonunda evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Evde ailenizle vakit geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Ev taşımak, evde tadilatlar yapmak, evle ilgili köklü değişimler yapmak için de hafta sonu uygun olacak. Başka ülke, başka şehre taşınmak konusu da gündemimize gelebilir. Hafta sonunda ebeveynlerinizle ilgili de yeni konular karşınıza çıkmaya başlayacak. Onların hayatındaki köklü değişimlere de şahit olabilirsiniz. Eviniz, aileniz, ebeveynleriniz, eşiniz, evlilik dilekleriniz için hafta sonunda dualar edebilirsiniz, dilekler dileyebilirsiniz, ritüeller yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 8-14 Mart arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için güzel bir enerji oluyor. Gökyüzü geçen 2 sene sizi gerçekten zorladı. Eğer geçen 2 seneden dersler çıkarttıysanız bu sene sizin seneniz olacak. Geçen 2 senenin acısını bu sene fazlasıyla çıkartacaksınız. Hem maddi olarak hem manevi olarak yeni fırsatlar hep karşınıza çıkacak. Kendinizi hep yenileyeceksiniz. Lütfen olumlu düşünmeye başlayın. Karamsarlığı, kuşkuları artık geçmişte bırakın. Eğer hala geçmişle yaşıyorsanız karşınıza çıkacak fırsatları görmeniz zor olacak. Bu şansı da kaybedeceksiniz. Haziran 2020'den beri evren size destek de veriyor. Mistik konularla, dinsel öğretilerle, psikolojiyle, psikolojik güçlerle ilgilenerek geçen 2 sene yaşadıklarınızı daha iyi anlayabilir. Onlardan çıkartmanız gereken dersleri daha iyi algılayabilirsiniz. Bu da psikolojik olarak kendinizi yenilemenizi sağlayacak. Bu hafta parasal konularda görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Yeni para kazanma konularında görüşmeler yapacaksınız. Bu sene sonuna kadar da bu konulardan hep para kazanacaksınız. Para konusunda şanslı bir senedesiniz. Bunun farkına varın lütfen.
Teknolojik alet ve sistemleri, yeni elektronik sistemleri, sosyal mecraları, dijital platformları, e-ticaret gibi alanları işlerinize katarsanız para kazanmanız daha kolay olacak, daha fazla para kazanacaksınız. Bu haftadan sonra sizin veya çevrenizdekilerin sağlığıyla ilgili konular daha fazla gündemimize gelmeye başlayacak. Bu yüzden daha dikkatli olmalı ve sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Özellikle solunum yolları, eller, kollar, kemikler ve sinir sisteminize dikkat etmelisiniz. Bunlarla ilgili kontrolleri yaptırabilirsiniz. 2 ay bu bölgelerle ilgili ameliyat veya ciddi konularda karşınıza çıkabilir. Daha dikkatli olmanızda fayda var. İşi olmayanlar önümüzdeki 2 ay sağlık sektöründe, kamu sektöründe, eğitimle ilgili alanlarda, hizmet sektöründe, basın yayınla ilgili, iletişimle ilgili, medyayla, pazarlamayla, lojistikle ilgili alanlarda yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. İşi olanlar basın yayınla, iletişimle, medyayla, pazarlamayla, lojistikle ilgili yenilikleri işlerinize katarsanız daha kolay İşleriniz ilerleyebilir. İşlerinize katacağınız bu yenilikler daha başarılı olmanızı sağlayacak, daha fazla kazançlı olmanızı sağlayacak. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizdeki kişilerle daha fazla zaman geçireceksiniz. Onların hayatında yenilikler olacak, duygusal hayatında yenilikler olacak. Onların yanında olacaksınız. Daha fazla duygusal anlar yaşayacaksınız. Yeni aşk arayanlar, kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişiler sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu güzel bir ilişkinin başlangıcı olacak. 13 Mart'ta gerçekleşecek yeni ayla birlikte yeni kardeş, yeni akrabalar, yeni komşular edineceksiniz. Önümüzdeki 6 ay onlarla olan ilişkilerinizde yeniliklerde karşınıza çıkacak. 13 Mart'ta gerçekleşecek yeni ayla birlikte işlerinize katacağınız iletişim, pazarlama, lojistik, medya ve dijital platformlarla ilgili yenilikler karşınıza çıkacak. Bunlarla meşgul olacaksınız. Kendinizi bunlarla yenileyeceksiniz. Videolarıma yaptığınız güzel yorumlar için, videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Danışmanlıkla ilgili de bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. 8-14 Mart haftasına gün bakacak olursak hafta başında enerjiniz çok yüksek olacak. İş görüşmeleri, ilişkilerinizle ilgili görüşmeler için hafta başına randevu verebilirsiniz. Hafta ortasında yeni bir süreci başlatacaksınız. Eğitim alanında sınavlarınız da varsa hafta başında bunlarda başarılı olacaksınız. Hafta ortasında parasal olarak güzel ve yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Uzun zamandır beklediğiniz parayla ilgili haberleri de alabilirsiniz. Bu para elinize geçebilir. Yeni yatırım konuları da gündeme gelecek. Bununla ilgili planlar yapmaya da başlayacaksınız. Hafta sonunda kardeşlerinizle, akrabalarınızla vakit geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Onların hayatındaki yeniliklere şahit olabilirsiniz. Sanatla, psikolojiyle, iletişimle, lojistikle, medyayla, pazarlamayla ilgili yeni konuları da gündemimizde almaya başlayacaksınız. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmaya da hafta sonunda başlayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 8-14 Mart arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Satürn, Jüpiter ve Merkür hala burcunuzda. Bunlar size hem enerji veriyor hem de hayatınızdaki değişimleri sürekli tetikliyor. Bu hafta yoğun iletişim trafiği sizi biraz yoracak. İletişim araçlarını çok fazla kullanacaksınız. Algılarınız yorulabilir. Kendinizi buna hazırlarsanız sorun yaşamazsınız. Satürn disiplinli ve kararlı olmanız konusunda sizi eğitmeye devam ediyor. Siz kendinizi eğitmeyi seviyorsunuz, kendinizi geliştirmeyi seviyorsunuz, kendi yöntemlerinizle bunları yapmayı seviyorsunuz. Ama önümüzdeki 2 sene Satürn kendi yöntemiyle sizi eğitmeye çalışacak. Bazen bunu kabul etmek size zor gelebilir. Zorlandığınızda sabırlı olursanız Satürn
ile iyi geçinirseniz özellikle bu sene hemen her konuda şans sizden yana olacak. Şanslı olduğunuz alanları da görmeniz daha kolay olacak. Bu hafta bazı konularda araştırmalar daha fazla yapacaksınız. Bu araştırmaların sonucunda kendinize daha fazla şey katacaksınız. Kendinizi geliştireceksiniz. Bu haftadan sonra çocuk konusuyla daha fazla meşgul olacaksınız. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konular karşınıza çıkacak. Bu konularda biraz zorlanabilirsiniz. Bu konularda kendinizi yenileyeceksiniz. Çocuklarla ilgili konularda işler yapanlar önümüzdeki 2 ay çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk size parasal kazançlar da sağlayacak. Önümüzdeki 2 ay aşk ilişkinizde bazen gergin durumlar olacak, bazen güzel gelişmeler olacak. Aşk ilişkinizle ilgili kafanız karışacak. Özgürlük ve yalnızlık kavramlarının farkını anlamaya çalışacaksınız. Aşk ilişkiniz özgürlüğünüzü sınırladığını düşünmeye başlayacaksınız. Ama bu düşünce yalnız kalmanıza da neden olabilir. Duygusallık ve mantık arasında kalacaksınız. Ani karar alırsanız da bu kararı uygulamak zor olacak. 2 ay aşk ilişkinizde sürüncemede kalabilir. Net kararlar almanız zor olacak. Önümüzdeki 2 ay daha fazla topluluk önünde olacaksınız. Sahnelerde olacaksınız. Kalabalıkların önünde olacaksınız. Özellikle fikirlerinizde, konuşmalarınızda, düşüncelerinizde, kitaplarınızda, araştırmalarınızla ön planda olacaksınız. Bunları topluluklarla paylaşacaksınız. Çoğu zaman parlayacaksınız. Çok konuşacaksınız. Çok konuşulacaksınız. 13 Mart'ta gerçekleşecek yeni ayla birlikte özellikle para konularında yenilikler karşınıza çıkmaya başlayacak. Olumlu para gelişleri olacak. 6 ay hep yeni para konuları olacak. Daha önceki videolarda söylediğim, bu sene sonuna kadar da söyleyeceğim. Para konusunda bu sene şanslısınız ama akarken doldurmalısınız. Yatırımlar yapın çünkü hep akacak sanıp bir yandan da çok harcama yapacaksınız. Önümüzdeki 6 ay yeni yatırım konuları da gündeme gelecek. Deniz kenarında bir ev alabilirsiniz. Bir deniz aracı alabilirsiniz. Çocuklarınız için yatırım yapabilirsiniz. Çocukları ilgilendiren işlerde de yatırım yapabilirsiniz. Beklediğiniz paralar varsa bu hafta elinize geçebilir. Para konusunda olumlu gelişmeler olacak. Videolarıma yaptığınız güzel yorumlarınız için, videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Danışmanlıkla ilgili bilgi almak isterseniz de astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. 8-14 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında psikolojinizi zorlayan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Karamsar duygular içinde de olabilirsiniz. Bazı konularda kuşku içinde olacaksınız. Enerjiniz düşük olabilir. Enerjinizi yenileyecek konuları gündeminize alabilirsiniz. Doğada vakit geçirebilirsiniz. Mistik konularla ilgilenebilirsiniz. Sizi mutlu edecek konularla ilgilenmelisiniz. Böylece enerjinizi yenileyebilirsiniz. Hafta başında bazı konuları da düzene koymaya çalışacaksınız. Hafta ortasında enerjiniz çok yüksek olacak. Bunu iyi değerlendirmelisiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler, evlilik kararları, ilişkiye dair kararlar için hafta ortası uygun olacak. Yapacağınız başlangıçlar hayatınızı düzene koymanızı sağlayacak. Sınavlarınız varsa hafta ortasında bunlarda başarılı olacaksınız. İşle ilgili görüşmeleriniz de varsa bunlarda da başarılı olacaksınız. Hafta sonunda parasal olarak güzel haberler alacaksınız. Yeni parasal konular gündemimize gelecek. Yeni yatırım konuları karşınıza çıkacak. Parayla ilgili yeni hayaller, yeni hedefleri belirleyeceksiniz. Para konusunda olumlu gelişmelerin başlangıcı da hafta sonunda olacak. Hafta sonunda para konusunda dilekler ve isteklerle ilgili ritüeller de yapabilirsiniz. Bunların kısa sürede gerçekleştiğini de göreceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 8-14 Mart arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım.
Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Venüs ve Güneş hala burcunuzda. Bu da size enerji vermeye devam ediyor. Bu hafta burcunuzda gerçekleşecek yeni ayla birlikte de hayatınıza yenilikleri katmaya başlayacaksınız. Geçen 6 ayın izlerini artık yavaş yavaş iyileştirmeye başlayacaksınız. Geçen haftayla birlikte başlayan uzun yolculuk konuları bu haftada devam edecek. Uzun yolculuk planlarınızı tamamlayabilirsiniz. Önümüzdeki 2 ay sürekli uzun yolculuklar yapacaksınız. Ev almak, ev satmak, ev taşımak, evde tadilatlar yapmak için bu hafta çok uygun. Bunları tamamlayabilirsiniz. Eğer buna dair plan ve hayalleriniz yoksa aniden geçecek konulara da hazırlıklı olmalısınız. Önümüzdeki 2 ay ev, aile, ebeveynler ve eş konuları gündemimizde olacak. Hafta boyunca ebeveynlerinizle ilgili konular sürekli gündeminizde olacak. Onların hayatında ani değişimlere şahit olabilirsiniz. Onlarla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Bu hafta eşinizle birlikte uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Doğada vakit geçirebilirsiniz. Kendinize zaman ayırabilirsiniz. Eşinizin hayatındaki değişimlere de şahit olabilirsiniz. Eşinizle ilgili ani gelişmeler de karşınıza çıkabilir. Evlenmek isteyenler bu hafta bu organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Yeni bir hayata başlangıç yapabilirsiniz. Bu hafta geleceğe dair hayaller kurmaya devam etmelisiniz. Özellikle aşk ve evlilik ve ilişki konusunda Venüs ve Güneş hayallerinizi destekliyor. Bunlara dair kuracağınız hayalleriniz kısa sürede gerçekleşeceğini görebilirsiniz. Bu hafta aşkta şanslısınız. Partnerinizle birlikte romantik planlar yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Bu hafta mistik konularla ilgili, psikik güçlerle ilgili, sanatla ilgili, teknolojik yeni gelişmelerle ilgili araştırmalar çok fazla yapacaksınız. Bu araştırmaların sonuçları önümüzdeki senelerde size yeni kapılar açacak. Para konusunda da şanslı bir hafta olacak. Olumlu para konular karşınıza çıkacak. Yeni yatırımlar da yapabilirsiniz. Mars ve Satürn burcu balık burcu olanlar bu hafta yoğun bir iş temposunda olacaksınız. Lojistikle, iletişimle, medyayla, pazarlamayla ilgili yeni konuları işlerinize katacaksınız. Katmak zorundasınız. Böylece işlerinizde daha başarılı olacaksınız. Daha fazla kazanç sağlayacaksınız. 13 Mart'ta Balık burcunda yeni ay gerçekleşecek. Artık yenilenmeye başlayacaksınız. Yeni aşk, yeni ev, yeni parasal kaynaklar, yeni çocuk, yeni iş konuları gündemimize gelmeye başlayacak. Son aylarda sizi bunaltan konuları artık geride bırakacaksınız. Daha net olacaksınız. Daha kolay ilerlemeye başlayacaksınız. Mayıs sonuna kadar da iş konusundaki değişimlerinizi de tamamlayacaksınız. 13 Mart'ta gerçekleşecek yeni ayla birlikte ruhsal olarak kendinizi yenilemek için yeni yöntemlerle tanışmaya başlayacaksınız. Son senelerde sizi bunaltan konuları artık geride bırakacaksınız. Psikolojinizi yenileyecek konular karşınıza çıkmaya başlayacak. Bu da enerjinizi daha da yükseltecek. Güzel yorumlarınız için, videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel enerji oluyor. Danışmanlıkla ilgili de bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. 8-14 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında arkadaşlarınızın hayatında değişimler olacak. Onlara şahit olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızın hayatındaki yenilikleri de görebilirsiniz. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda işi olanlar bu alanlardaki işlerinizde büyük bir başarıyı da hafta başında yakalayabilirsiniz. Bu alanlardaki gizemli konularla ilgilenebilirsiniz. Bu da işinizle ilgili değişimlere de neden olabilir. Hafta ortasında psikolojik olarak biraz gergin olabilirsiniz. Kendi içinize çekilmek, enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Doğada vakit geçirerek, uzun yolculuklar yaparak enerjinizi yenileyebilirsiniz. Hafta ortasında yeni teknolojik konularla, yeni teknolojik aletlerle, sistemlerle ilgilenirseniz bunlarla kendinizi ve enerjinizi de yenileyebilirsiniz. Hafta sonunda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Hisleriniz çok yoğun ve güçlü olacak. Dilekleriniz, istekleriniz, hayalleriniz için kendinize zaman ayırmalısınız.
Su ve havanın olduğu ortamlarda ritüeller yapabilirsiniz. 13 Mart'ta gerçekleşecek yeni ayla birlikte gökyüzünde harika enerjiler olacak. Bunları değerlendirmelisiniz. Mistik konularla, psikolojiyle, psikik güçlerde gizli gizemli konularla ilgilenenler yeni başlangıçları hafta sonunda yapabilirsiniz. Hafta sonunda işlerinizle ilgili görüşmelerde de başarılı olabilirsiniz. Eğitimle ilgili sınavlarınız da varsa bunlarda başarılı olabilirsiniz. Evlilik organizasyonlarınızı da hafta sonunda yapabilirsiniz. Bu uzun vadeli bir evlilik olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz.